flour and water, salt and sourdough. 4 elements. Biz 4 kuşaktır ekmekçilik yapıyoruz. 1890'da başlıyor dedelerimiz. Rusya'ya çalışmaya gidiyorlar. Orada ekmekçilik yapıyorlar. Ondan sonra geri döndüklerinde babamlar ilk önce başka işler yapıyorlar. Hani dedelerimizin işini yapmıyorlar. Daha sonra yine bir şekilde bir ekmekçiliğe başlıyorlar ve bir daha bırakamıyorlar. Ondan sonra da biz devam ediyoruz. Ben de işte Moskova'da tip kazanmıştım. Oraya gittim. Fakat daha sonrasında böyle çok da tıpın bana uygun olmadığı, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı var bende. Çok uygun olmadığını düşünüp tekrar geri geldim. Ve burada başladım. Dry sourdough. This chickpea. You know chickpea? Yellow flour, this flour, this white flour. This durum for pasta. Zaten babam, dedemin babası falan bunların hepsi ekşi mayayla ekmek yapıyormuş. Biz daha sonrasında Cumhuriyet'ten sonrasındaki tarihlerde biz buraya gelene kadar, yani Bursa 1974'e gelene kadar babamlar hep ekşi mayayla yapmışlar. 74'ten sonra fenli mayaya kullanmaya başlamışlar. Biz 90'lı yıllardan sonra yine ekşi mayaya tekrar geri döndük. Ben bir konferansa katılmıştım Avrupa'da. Ekmeğin geleceğiyle ilgiliydi ve işte ekmeğin geleceği geçmişinde gizlidir diyorlardı. Ve burada anlattıkları ekşi mayaların, yani hani yeni nesil diye anlattıkları ekşi mayaların hepsinin benim ülkemde olduğunu gördüm. Ben orada anlattım. Bunlar bizde zaten var. Hani her anlattıkları yenilikte bunlar bizde çok eskiden beri kullanılıyor bu teknikler dedim. Sonra şunu fark ettim ki biz dünyaya anlatamamışız yaptığımız ürünleri. O yüzden bunları kayıt altına almak ve dünyaya anlatmak için böyle bu merakım başladı. Dünyada bir Batı hayranlığı var, yani bir Avrupa hayranlığı var. Ve ürünlerin her şeyinin doğrusunu onların yaptığını düşünüyorlar. Bu ekmekte de dahil olmak üzere. Diğer kültürlerinkisini çok araştırmıyorlar. Yani diğer kültürlerin de böyle farklı ürünler yapabileceğini araştırmıyorlar. Üç kere bu ekşi maya için işte Türkiye'yi dolaşmışsın ekiple.
Buradaki bir kere bunu neden yaptığın ve bunun sonucunda ne elde ettiğini soruyor. Evet. Çünkü dünyada ekşi mayanın bir kültürü var ve bu zamanlarda yapılan ekşi mayaların ileri tarihlere kalabilmesi için, yani daha sonraki nesillere nasıl yapıldığını görülebilmesi için onların içerisinde hangi tipte bakterilerin olduğunu analiz etmek istedik. Babamın mayası, yani bizim ailenin mayası. Bu maya 500 yıl sonra birisi araştırırsa hani nasıl ekmek yapmıştı bu insanlar derse onun içindeki hangi bakterilerin olduğu, o bakterilerin DNA'sına varana kadarını araştırdık ki biz elimizde 500 sonraya kalabilsin. Hani hangi tatta, hangi dokuda, hangi şeyde ekmek yaptıklarını bilsinler diye yaptık. Bu şeyden sonra, bu 3 kere gezdikten sonra kaç çeşit maya bulabildin Türkiye'de? Biz Türkiye'de sadece böyle geleneksel olarak yapılmış, elden ele devam etmiş mayaları araştırdık ve bunların içerisine ticari mayaların girmemesini özellikle istedik. Yüzlerce maya baktık ve bunların içerisinden 85 tanesinin de olmadığını bulduk. O 85 tanesi üzerinde araştırma yaptık. Böyle konularda üniversitelerde çalışan şeylerde de var. Yani hangi ekşi maya nasıl yapılmış, nereden alınmış, nereden toplanmış diye böyle kitapçıklar yapan üniversite öğrencilerine bu konuda destek verdik. Yani ekşi maya ile çalışan herkese ekşi maya götürdük. Ekşi maya ile ilgili tezler hazırlandı. Bunlarla ilgili böyle küçük kitapçıklar çıktı. Ve böylece biz gelecek nesillere aktarmış olduk. Ekmekçi için önemli değil. O bizim, yani ben mesela üniversitelerde ders verdiğim için orada kayıt altına almanın ne demek olduğunu gördüğüm için o benim bizden sonraki, mesela buradan 500 yıl sonraki nesillerde o dönemde nasıl ekmek yaptıklarını görsünler diye bıraktığım bir kayıt. Ama bunu kendime göre bildiğim için yaptım. Günlük ürettiğin ekmeklerde kaç farklı? 12. Nasıl bir farklılık yaratıyor bu 12'siyle birlikte iş yaptığın? Tabii ununa göre, suyuna göre değişiyor maya. Kullandığın su normal su değil, işte atıyorum yoğurt suyuysa yoğurt mayası oluyor. Kullandığın un buğdaysa, çavdarsa, arpaysa ona göre bir ismi oluyor. Hani mayanın. Biz de yaptığımız ekmek çeşidine göre seçiyoruz. Bazen de karıştırıyoruz, yani içinde hem buğday var hem çavdar varsa bir ekmeği mesela karıştırıyoruz. Peki. 12 tane, Türkiye'de çok daha fazlası var. Çünkü insanlar evlerinin arka bahçesinde ne malzeme varsa ondan maya elde etmişler. Kullandıkları una göre değişiyor. Yani su dediğim bu arada meyve suyu ya da işte şeyin suları falan, yani bunlara göre de değişiyor. Ve bulunduğunuz yani ekmek yaptığınız yerdeki iklim, o iklimi hangi maya türleri ya da bakteri türleri seviyorsa onlar orada yaşıyorlar. Yani ben Türkiye'den bu mayayı alsam Japonya'ya götürsem, Japonya'da yetiştirmeye başladığımda 15 gün sonra değişiyor. Japonya'nın orada ne beğeniyorsa onlar yaşıyorlar. Orada yaşıyorlar. This another traditional bread, Turkish bread. Name is bazlama.
Yes. Valla Sele aşağıdan getir dökelim. Bizi tercih. Şu ben bu sana 25 liraya bulsam. Abi ya. Tamam ben sana vereyim. Bunlara Şu andaki ekşi mayanın durumu ne? Neden insanlar ekşi maya kullanmıyorlar Türkiye'de bu kadar çok? ekşi maya kullanmıyor değil, bütün hepsi ekşi maya kullanıyor. Fakat biz onun ismine ekşi maya demiyoruz, biz ona çürük diyoruz. Yani isim olarak çürük. Yani çürümüş bir hamur. Yavaş, yani bozulmuş, çürümüş hamur. Bir önceki hamurdan koyulan bir parça koymak durumundalar. Yani onu biz ekmeklerde kullanıyoruz. Fakat şimdi sadece ekşi maya dediğimiz ya da sadece o kalan hamurla devam ettirmek yerine içerisine bir parça endüstriyel hamur atmanın ya da belirli bir oranda, daha yüksek oranda atmanın sebebi işi hızlandırmak için. Hızlandırarak ya da makinalaştırarak daha ekonomik ürünler yapmaya çalışıyorlar. Çok uzun sürede yapılanlardan bir tane istiyorum dediğinde bedelini ödeyenler alabiliyor onu. Sağda bu kaldı. Sekiz demiştin. Getir götür. Yiyince pişmedi bile. Saat önce onunla beraber yoğurduğumuz ekmekler. You did this in 24 hours before. So this will be cooked. Bunların mı? Evet. Ekşi maya olarak 3 çeşit ekşi maya var bunlarda. Dayı, neden 3 tane kullandın? Lezzet, hepsinin farklı özellikleri var. Kuşağın. Evet, çok yumuşak olduğu için hamurlar yayılıp gider, onun için kapta pişmesi lazım. Bu ekmekler. Red.
Sade Trabzonlar var. Bugün hanımın bile görmedim. Bak, bize bak.